Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle kriptonun geleceği hakkında ve döngüleri hakkında konuşacağım. Ama ben diğerleri gibi size yatırım tavsiyesi vermeyeceğim. Buradan bir yatırım tavsiyesi bekleyen kişi videoyu terk edebilir. Ben size farklı bir bakış açısı sunmak istiyorum ve sizin de aynı şekilde bakmanızı istiyorum. Buradan 3-5 kuruş para kazanmak veya kısa yoldan zengin olmak için geldiyseniz bazı riskleri göze almanız gerekiyor. Ve de şöyle ki buradan para kazanmak hiç kolay bir iş değil. Para kaybetmek çok kolay. Para kaybetmediğiniz sürece para kazanmanız çok daha kolaylaşıyor. Şimdi ben bunu döngülere böldüm. Burası Bitcoin grafiği. Aynı zamanda Bitcoin dominans verilerini de karşılaştırarak kendim bir çizim yaptım burada. Gördüğünüz gibi burada bir ayı sezonumuz var. Ayı sezonu dediğim Bitcoin'in düştüğü, aynı zamanda altcoin'lerin de ciddi bir şekilde düştüğü sezon. Bitcoin sezonu ise sadece Bitcoin'in yükseldiği, altcoin'lerin Bitcoin'e göre daha az performans sergilediği dominans verilerine göre yaptığım bir çizim. Altcoin sezonu ise dominans düşüyor. Bitcoin burada ya düşebilir ya da yükselebilir. Gördüğünüz gibi burada Bitcoin yükselmiş. Ancak altcoin sezonu yazdığıma göre demek ki altcoin'ler çok daha fazla yükselmiş. Bunların hepsini dominans verilerine dayandırdım dediğim gibi. Gördüğünüz gibi hep bu şekilde bir denge şeklinde gidiyor. Bir sezon birbirini kovalıyor. Ayı sezonu, ardından Bitcoin sezonu, ardından altcoin sezonu. Bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bir ayı sezonu yaşadık 2022'de. Ondan sonra şu an yaşadığımız şey bir Bitcoin sezonu. Çünkü Bitcoin dominans sürekli artıyor. Altcoin'ler Bitcoin'e göre daha az performans sergiliyor. Bazı altcoin'ler hariç. Bu Bitcoin sezonunun ne kadar süreceğini ben tabii ki de belirlemedim. Öyle bir şey çizmeye çalışmadım kesinlikle. Sadece o şekilde bir duruyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Ama ardından bir altcoin sezonunun geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü bildiğiniz gibi işte Amerika'nın seçimleri, Trump'ın zaten öne geçmesi çok büyük olumlu bir haber. Aynı zamanda Fed'in faiz indirimleri, bunların likidite bolluğu sağlaması. Onları da incelemiştim. Onları farklı bir videoda size gösteririm. Fed faiz indirmeye başladığı anda tabii ki de her şey uçup gitmiyor. Bu bir süreç ifade ediyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi benim burada göstereceğim şey buydu. Bitcoin sezonu içindeyiz. Bitcoin sezonu bittiğinde artık altcoin sezonunda asıl paraları kazanacağız ve artık dışarıya para çıkarmak zorundayız. Bizim için Bitcoin dominans verisi önemli. Şimdi gelelim Bitcoin'in grafiğine. Buradan değil, pardon, yanlış açtım. Şuraya giriyorum. Buraya basıyorum. Evet, haftalık grafikte size göstermek istediğim bir şey var. Bitcoin hani çok düştü çıktı falan, burada yaptığımız bütün kopardığımız yaygaralar aslında şurası. Gördüğünüz gibi sürekli yükselen bir Bitcoin var. Burada çizdiğim yükselen trendi görüyorsunuz. Bu ana trend. Bunun manipüle edilmesi çok zor. Şuralarda da çalışmış gördüğünüz gibi 15.000 civarlarında. Bak, birinci temas, ikinci, üçüncü temas, dördüncü temas burada oyalanmış hatta. Beşinci, altıncı, burası oyalanma yeri yine. Tekrardan yukarı atmış ve şu an oralara kadar gelmemiş. Benim takip ettiğim esas şey budur. Onu söyleyeyim. Aynı zamanda tabii bakın şurada bir destek var. Şurası. Tam oradan dönmüş zaten. Buranın kırılmadığı sürece ben boğa sezonu olarak olumlu bakmaya devam ediyorum. Ama tabii ki de ben size uyarıyorum. Kendi araştırmanızı yapın. Benim görüşlerim kesinlikle gerçeği yansıtıyor diye bir şey demiyorum. Ben kendi görüşüme göre hareket ediyorum. Siz kendiniz belirleyin stratejinizi. Benden fikir alın, başkalarından fikir alın. Benden zıt fikirleri de dinleyin. Karşılaştırın, kendi kararınızı verin. Yükselecek veya çok düşecek, işte şöyle olacak, böyle olacak diye kesin konuşan hiç kimseye itibar etmeyin. Bakın, burada size göstermek istediğim başka bir şey daha var. Burada alçalan bir takozumuz var. Gördüğünüz gibi genişleyen bir yapı. Burada ilerleyip duruyoruz. Sürekli buradayız, takılıyoruz burada. Buranın kırılımı durumunda, aşağı kırılımında zaten alttaki desteği görüyorsunuz, bu. Yukarı kırılımı durumunda da artık daha üst noktaları konuşuruz diye tahmin ediyorum. Bu Broadening Wedge, aşağı doğru eğilimli olan, yönelimli olan Broadening Wedge daha yukarı kırma eğilimlidir. Bir kere formasyon bize bunu gösteriyor. İkincisi, ana trendimiz zaten manipüle edilmesinin çok zor olduğu trend bize yine yükseliş gösteriyor. Üçüncü olarak ise dipler. Burada gördüğünüz gibi yükseldik, bir dip yaptık. Sonra yükseldik, ikinci dipimizi yaptık. Neden? Daha düşük dip yaptık. Neden daha düşük dip yaptık? Çünkü burada bir düşen trendimiz var.
Düşen trendin kuralı olarak daha düşük tepeler, bak burada tepe var, burada daha düşük bir tepe var. Daha düşük tepeler ve daha düşük dipler yapılır. Şimdi burada bir dip yaptık, sonra yükseldik. Bir dip daha yaptık, daha düşük. Bir dip daha yaptık, daha düşük. Bir dip daha yaptık, daha da düşük. Ondan sonraki yükselişin ardından ilk defa bir yükselen tepe yaptık. Sonra ikinci yükselen tepemiz daha yaptık. Tabi burası da tekrar aşağı salıp buralara gelebilir. Buranın altına inmediği sürece bence olumlu. Hatta şuralara falan da bir temas edebilir. Benim için en kötü senaryo şudur. Buralara kadar gelirse 46.000 45.000 civarları. Ben yine oyun dışı kalmam. Hala olumlu bakmaya devam ederim. Ama kesinlikle canımı yakacağı kesin. Burada da bir konfirmasyonumuzu aldık. Burası da bence yukarı yönlü gösteriyor. Bana göre. Ondan sonra gelelim Ethereum Bitcoin analizine. Şunu da söylemek istiyorum. Teknik analiz hakkında soğuk düşünüyorsanız onu da söyleyeyim. Bence teknik analiz çok önemli bir veri. Çünkü bir varlığın geçmişteki fiyat hareketlerini görmek, geleceği yorumlamak açısından değil, bir ürünün pahalı olup olmadığını en azından anlamak için bize bir fırsat sunuyor. Gördüğünüz gibi mesela teknik analizden nefret eden insanlar var. Hiçbir işe yaramadığını söyleyen, falcılık diyen insanlar var. Ancak mesela teknik analiz yaptınız, burayı açtınız ve fiyat buralarda. Bunun pahalı olduğunu yorumlamak size çok şey kazandırır. Bu çok önemli. Bir şeyin pahalı olduğunu veya diplerde ise ucuz olduğunu, tabii ki de bu ürün kaliteli bir şey olmalı. Kaliteli ise ve diplerde ise bu fiyatın ucuz olabileceğini, en azından tepeden almayacağınızı bilmek sizi çok büyük öne geçirir. O yüzden hiçbir veriye bence mesafeli yaklaşmayın. Burada gördüğünüz gibi Ethereum Bitcoin'e karşı grafiği düşen bir trendimiz var. Sürekli bu trendi aşamıyoruz. 2022'den beri bir düşen trendi var. Ethereum Bitcoin karşısında güçsüz performans sergiliyor. Şurada gördüğümüz gibi bir destek yapısı var. Buradaki temasları çizdim. Bu destek yapısından destek alıp belki şurada bir oyalanıp burayı kırması durumunda artık Ethereum ve Ethereum'un dışındaki diğer altcoin'ler Bitcoin'e karşı biraz daha güçlü durmaya başlayabilir. Ee, Bitcoin dominansına bakalım bir de. Şimdi bu Bitcoin dominans verisinde de ben bayağı bir şey çizmiş olmam lazım. Evet. Şurada gördüğünüz gibi bir yükselen trendimiz var. Yeşille çizdiğim. Bir de şurada bir trend çizgisi gibi bir şey var. Buradan bir tekrardan destek almışız. Yukarı doğru gidiyoruz. Benim beklentim buraların dominansta tepe olmadığını düşünüyorum. Şu aralıkta gördüğünüz şurası var mesela. Buralarda temaslar var. Görüyorsunuz. Şurada da temas var. Şurada oyalanmamız var. Bu 62 civarları benim için güzel duruyor. 62 civarından düşebileceğini öngörüyorum ama tabii daha fazla da gidebilir. Bunu söylemem, daha fazla gidebilir diye olmam aslında benim daha az bildiğim anlamına gelmiyor. Daha çok bildiğim anlamına geliyor. Çünkü hiçbir şeyi kesin olarak yorumlayamazsınız. Ne kadar bilgi sahibi olursanız olun, bir yöne karşı kesin böyle olur diyemezsiniz. Eğer diyorsanız asıl siz bilmiyorsunuzdur. Biz sadece olasılığı artırmaya çalışıyoruz. %50'ye %50 istiyorsak gözümüzü kapatıp dart atıp da evet hayır deyip ona göre de hareket edebiliriz. O zaman şansımız ne olur? %50 olur. Para atarsak mesela yazı tura atarsak. Onun dışında biz bunlarla desteklersek %100'e hiçbir zaman çıkaramayız. Ama %50'den %60'a çıkarmak bile bizim için çok büyük anlam ifade eder. Bunu söylemiş olayım. Ayrıca bu boğa döngüsünde olursa tabii boğa döngümüz gelirse ben geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ben olumlu bakan taraftayım. AI, meme ve RWA bu üç kategoride hareketler olacağını düşünüyorum ve o kategorilerden de beğendiğim coinler FET, TAO, Render, Pendle, RWA kategorisinde mesela Wojak, Pepe, Popcat, Mev, Neiro, böyle yani göz önünde olan coinleri. Ben çok fazla şey yapmayı da sevmiyorum. Aşırı düşük market cap'e inmeyi de sevmiyorum. Çünkü o zaman da aslında risk kazanç oranına göre de kazancınız artmış oluyor ama risk çok daha fazla artmış oluyor. Çünkü bazı coinlerde de çok düşük market cap'te keşfedilme sıkıntısı var. O keşfedilmediği sürece yüksek market cap'tekinin yapacağı performansı bile sergileyemeyebiliyor. Ayrıca şeyi de beğeniyorum. Telegram ekosistemini de beğeniyorum. Bence genişleyen güzel bir ekosistem. O yüzden Toncoin, Notcoin bunları beğeniyorum. Size bahsedeceklerim bunlar. Kendi araştırmanızı yapın. Token ekonomisiyle ilgili ben size video attım. Mesela onu izleyerek kendi coinlerinizi bulmayı
düşünebilirsiniz. Ayrıca bu arada beğendiğim coinlerde R var. Arweave. Depolama kategorisinde. Depolama alanında aslında bir hype yok, yani bahsedilen bir şey yok. Ancak eski bir coin, token ekonomisi oturmuş, performansı güzel. Onu da hatta açalım hemen. Onunla çizdiğim şekil şu. Şurada bir en yüksek tepesi var. Burada ikinci tepesi var. Oradan bir trend çizdim. Hani bu trend, aslında trend için 3 temas olması gerekir ama potansiyel olarak çizmiş olayım dedim. Burada gördüğümüz gibi yine alçalan takozumuz var. Buranın kırılımını bekliyorum. Buranın kırılımı durumunda daha yukarıları konuşacağımızı düşünüyorum. Performans açısından çok yüksek coinlerden bir tanesi. Ayrıca bence alanında, depolama alanında bana göre bir numara. O yüzden ben zaten coin seçerken alanlara bölüp kategorilerden en çok beğendiklerimi almıştım. Onlardan bir tanesi de depolama alanında en çok beğendiğim Arweave olduğu için bunu da tutuyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.